Merhaba. Eğer uyku tutmadı ve farklı diyarlara zamanda yolculuk etmek istediysen, tam da yerine geldin. Bu kanalda, sen yatağında uzanırken uykuya dalmanı kolaylaştıracak içerikler paylaşıyorum. Kimi zaman ilk çağlara gidiyorsun, kimi zamansa Roma surlarında nöbetçi bir askere eşlik ediyorsun. Uykunu bölmemesi için müzik yok ve en sakin ses tonuyla sana tarihi, masalsı bir tonda anlatıyoruz. Bununla beraber, eğer bu içerik sana faydalı olursa ne yapman gerektiğini biliyorsun. Eğer hazırsan dinletiye geçebiliriz. Başlıyoruz. 1. Bölüm Çöl sabahı ve kervan hazırlıkları. Gece boyunca çöl kendi sessizliğinde dinlenmişti. Kum tepelerinin üzerinde ay ışığı gezmiş, rüzgar ince bir perde gibi kumları yerinden oynatmıştı. Gecenin serinliği sabahın ilk ışıklarıyla yavaş yavaş çekilmeye başlıyordu. Ufukta önce solgun bir gri, ardından turuncuya çalan bir kızıllık belirdi. Bu renkler çölün geniş yüzeyinde dalga dalga yayılıyor, kum tepelerinin gölgeleri her dakika biraz daha kısalıyordu. Henüz güneş tam doğmamışken kervan yolunun kenarında hayat uyanmaya başlamıştı. Develer gece boyunca çömelmiş, dinlenmişti. Şimdi ağır hareketlerle kalkıyor, uzun boyunlarını gererek esniyorlardı. Boyunlarındaki çanlar rüzgarla birlikte tok ve derinden gelen bir ses çıkarıyordu. Bu ses, tüccarlar için günün başladığının işaretiydi. Yemen'den gelen tarçın, karanfil, tütsü çuvalları, Şam'a gidecek ipek balyaları, deri tulumlara doldurulmuş hurma şerbetleri, hepsi tek tek yükleniyordu. Yükleme işi rastgele yapılmazdı. Hangi devenin ne kadar taşıyacağı, hangi malın hangi sırayla yükleneceği belliydi. Bu düzen, yılların tecrübesiyle oluşmuş, kervanların hayatta kalmasını sağlayan bir bilgiydi. Kervan başındaki yaşlı tüccar malları tek tek kontrol ederken gençler su kırbalarını dolduruyordu. Su, bu yolculuğun en değerli hazinesiydi. Yanlış hesap yapılırsa kervan ortada kalabilirdi. Bu yüzden her damla dikkatle saklanırdı. Kuyudan çekilen su deri tulumlara doldurulur, ağızları sıkıca bağlanırdı. Bir köşede yolculuk boyunca yenecek hurma, kuru ekmek ve kurutulmuş et hazırlanıyordu. Bazı kadınlar yola çıkacak akrabalarına küçük bohçalar veriyor, içinde biraz tuz, belki uğur getirsin diye küçük bir taş ya da kabile damgası işlenmiş bir bez parçası bulunuyordu. Kervan sadece ticaret için değil, haber taşımak için de yola çıkardı. Uzak kabilelerden gelen haberler, yeni anlaşmalar, bazen de savaş söylentileri. Yol boyunca bunlar konuşulurdu. Kervan, çölün hem ticaret hem de iletişim ağıydı. Bir kervanla gelen haber, bazen aylarca beklenen bir mektup kadar değerli olabilirdi. Bir kabilede yaşanan bir olay, günler içinde yüzlerce kilometre ötedeki başka bir kabileye ulaşabilirdi. Ama bu yolculuk her zaman güvenli değildi. Çöl sadece sıcak ve susuzlukla değil, bazen de yağmacı kabilelerle sınardı yolcuları. Bu yüzden kervanlar genellikle silahlı adamlarla yola çıkardı. Kılıçlar, mızraklar, oklar hepsi hazır olurdu. Yine de yolculuğun ilk saatleri genellikle huzurluydu. Güneş yükselmeden yola çıkmak hem sıcaktan kaçmak hem de mesafe almak için şarttı. Sabahın serinliği yolculuğun en rahat zamanını oluştururdu. Kervanın düzeni baştan sona planlıydı. En önde yolu bilen bir kılavuz yürürdü. Onun arkasında en dayanıklı develer ağır yükleri taşırdı. Daha geride değerli mallar ve onları koruyan silahlı adamlar bulunurdu. En arkada ise yavaş yürüyen yaşlılar, çocuklar ve bazen de hasta yolcular olurdu. Bu düzen hem güvenlik hem de hız için gerekliydi. Yola çıkmadan önce kervan halkası içinde kısa bir toplantı yapılırdı. Kılavuz o gün gidilecek mesafeyi, konaklanacak yeri ve su kaynaklarını anlatırdı. Herkes önünde uzun bir gün olduğunu bilirdi. Çöl hata kabul etmezdi. Yanlış bir rota, yanlış bir zamanlama bazen tüm kervanın sonu olabilirdi. Güneş ufuktan yükselmeye başladığında kervan yola koyulurdu. Develerin adımlarıyla kum hafifçe hışırdar, toz bulutları yavaşça havaya kalkardı. Arkada kalan köy yavaş yavaş küçülür, yerini sonsuz gibi görünen kum denizine bırakırdı. Önlerinde günler sürecek bir yolculuk, çölün sonsuz ufku ve bilinmeyen hikayeler vardı. Yol boyunca geçirecek vadiler, aşılacak kum tepeleri, konaklanacak kervansaraylar, hepsi bu sabahın sakin başlangıcında henüz birer hayaldi. 2. Bölüm Mekke panayırları ve şairlerin yarışması. Sabah güneşi Mekke'nin çevresindeki kayalık tepelerin üzerinden yavaşça yükselirken şehrin yolları çoktan dolmaya başlamıştı. Uzak kabilelerden gelen kervanlar tozlu patikalardan ağır ağır ilerliyor, develerin adımları çanların tok sesiyle birleşiyordu. Her kervan beraberinde yalnızca ticaret malları değil,
Uzak diyarlardan haberler, söylentiler ve yeni yüzler de getiriyordu. Panayır zamanı Mekke'nin en canlı günleriydi. Yılın bu döneminde kabileler aralarındaki düşmanlıkları geçici olarak bir kenara bırakır, silahlar kınında kalırdı. Çünkü panayır hem ticaretin hem de barışın simgesiydi. Yemen'den gelen tarçın, karanfil ve tütsü kokuları, Habeşistan'dan getirilen fil dişleri, Şam'dan gelen ipekler, her biri dar sokaklarda birbirine karışan sesler ve kokularla birlikte şehre yayılırdı. Panayırın kalbi Kabe'nin çevresiydi. O dönemde Kabe, her kabilenin kendi putunu yerleştirdiği kutsal bir merkezdi. İnsanlar ticaret yaparken putlarının önünde adaklar adar, kurbanlar keserdi. İnanç ticarette iç içe geçmişti. Bu durum bir yandan kabileler arasında ortak bir buluşma noktası yaratıyor, diğer yandan hurafelerin toplum üzerindeki etkisini güçlendiriyordu. Panayır alanına girildiğinde her köşede farklı bir manzara görülürdü. Bir yanda baharat çuvallarını açıp müşterilere koklatan tüccarlar, diğer yanda parlak renkli kumaşları rüzgarda dalgalandıran satıcılar, deri işleyen ustaların tokmak sesleri bakır kap yapan zanaatkarların çekiç vuruşlarıyla karışırdı. Çocuklar kalabalığın arasında koşuşturur, satıcıların bağırışlarıyla birlikte panayırın gürültüsü büyürdü. Ama panayırın en çok beklenen anı şairlerin yarışmasıydı. Arap toplumunda söz altın kadar değerliydi. İyi bir şair kabilesinin onurunu yüceltir, düşmanlarını küçültürdü. Meydanın ortasında insanlar halka olur, şairler yüksek sesle dizelerini okurdu. Kelimeler dinleyenlerin zihninde canlı sahneler çizerdi. Savaş meydanları, kahramanlık hikayeleri, aşkın ve ayrılığın acısı. Bazı şairler rakip kabileleri hicvederek kahkahalar yükseltir, bazıları ise öyle derin dizeler söylerdi ki dinleyenler sessizleşirdi. En iyi şiirler Muallakat adıyla Kabe'nin duvarına asılırdı. Bu bir şair için en büyük onurdu. Sözlerin taş duvarlarda sergilenmesi o dönemin edebiyat anlayışının ne kadar gelişmiş olduğunu gösterirdi. Hafıza gücü, kelime zenginliği, hitabet, bunlar Arap toplumunun en parlak yönlerinden biriydi. Panayır sadece kültür şöleni değildi. Burada politik anlaşmalar yapılır, kabileler arası ittifaklar kurulur, ticaret yollarının güvenliği konuşulurdu. Su kaynaklarının paylaşımı, otlakların sınırları gibi konular panayırın gölgesinde tartışılırdı. Kimi zaman bu görüşmeler ileride çıkacak çatışmaların da temelini atardı. Gün boyu süren alışveriş, gösteriler ve pazarlıklar akşam olduğunda yerini ateşbaşı sohbetlerine bırakırdı. Kervanlar panayır alanının dışındaki düzlüklerde konaklar, yıldızların altında şairler yeni dizeler dener, tüccarlar ertesi günün pazarlığını planlardı. Mekke panayırları çölün sertliğini unutturan bir mola ama aynı zamanda toplumun aynasıydı. Misafirperver ama gururlu, yaratıcı ama kimi zaman da inatçı. 3. Bölüm Kabile onuru ve kan davaları. İslam öncesi Arabistan'da insanın kim olduğu sorusunun cevabı tek bir kelimeyle verilebilirdi: kabilesinin adı. Kabile sadece bir soybağı değil, güven, kimlik, onur ve hayatta kalma garantisiydi. Çölün sert şartlarında tek başına yaşamak neredeyse imkansızdı. Su kuyuları, otlaklar, ticaret yolları, hepsi kabilelerin kontrolündeydi. Bir kabileye mensup olmak hem koruma hem de sorumluluk demekti. Kabile onuru, bireysel onurun çok ötesindeydi. Bir kişinin yaptığı iyi ya da kötü her şey, tüm kabilenin itibarıyla ölçülürdü. Bir üyenin cesareti kabileyi yüceltirdi. Bir üyenin korkaklığı ya da ihaneti ise tüm kabileyi utandırırdı. Bu yüzden onur meselesi hayatın merkezindeydi. Onur sadece savaş meydanında değil, verilen sözde durmakta, misafire ikramda bulunmakta, zayıfı korumakta da kendini gösterirdi. Ancak bu onur anlayışının karanlık bir yüzü de vardı: kan davaları. Eğer bir kabile üyesi öldürülürse, karşı taraftan birinin kanı dökülmeden mesele kapanmazdı. Bu, kanın bedeli kanla ödenir anlayışıydı. Bazen kan bedeli olarak deve, mal veya altın verilerek barış sağlanabilirdi. Buna diyet denirdi.
Ancak çoğu zaman intikam döngüsü nesiller boyu sürerdi. Bir cinayet iki kabile arasında onlarca yıl sürecek bir düşmanlığın başlangıcı olabilirdi. Kan davaları günlük hayatın görünmez bir gölgesi gibiydi. Bir düğünde, bir panayırda ya da su kuyusunun başında karşılaşan iki düşman kabile eski bir olayın hesabını yıllar sonra bile sorabilirdi. Çocuklar büyürken bu hikayeleri dinler, kimin dost, kimin düşman olduğunu öğrenirdi. Böylece düşmanlık kuşaktan kuşağa aktarılırdı. Bazı gençler daha doğmadan bile kimin kanını dökmekle yükümlü olduklarını bilirlerdi. Yine de kabile onuru sadece intikamla ilgili değildi. Onur, misafire gösterilen saygıda, verilen sözde durmakta, zayıfı korumakta da kendini gösterirdi. Bir yabancı, düşman kabileden bile olsa, eğer bir çadırın gölgesine sığınmışsa, ona zarar vermek büyük ayıp sayılırdı. Bu, çölün yazılmamış yasalarından biriydi. Misafir 3 gün boyunca sorgusuz sualsiz ağırlanır, yemeği ve suyu eksik edilmezdi. Bu gelenek, çölün sertliğinde insanlığın en sıcak tarafını temsil ediyordu. Kabileler arası ilişkiler sadece düşmanlık üzerine kurulu değildi. Ticaret, evlilikler ve ittifaklar da bu ilişkilerin önemli parçalarıydı. Bazı kabileler kan davalarını sona erdirmek için karşılıklı evlilikler yapar, böylece iki taraf arasında akrabalık bağı kurardı. Ancak bu barışlar her zaman kalıcı olmazdı. Küçük bir hakaret, eski yaraları yeniden kanatabilirdi. Kan davalarının en acımasız yanı bireysel suçun toplu cezaya dönüşmesiydi. Bir kişinin hatası bazen onlarca kişinin hayatına mal olurdu. Çölün sert doğası, insanları dayanışmaya zorladığı kadar intikamı da bir görev haline getirmişti. Bu görev çoğu zaman genç erkeklerin omuzlarına yüklenirdi. Onlar kabilelerinin onurunu korumak için yetiştirilir, gerektiğinde kılıç kuşanırlardı. Kabile büyükleri bu döngüyü kırmak için zaman zaman arabuluculuk yapardı. Tarafsız kabilelerden seçilen saygın kişiler iki taraf arasında görüşmeler düzenler, diyet miktarını belirlerdi. Eğer anlaşma sağlanırsa iki taraf da yemin eder, barış ilan edilirdi. Ancak bu barış çoğu zaman kırılgandı. Çölün sert rüzgarı gibi en ufak bir olayda dağılabilirdi. Gün batarken kabile büyükleri ateşin etrafında toplanır, eski davaları konuşurdu. Kimi zaman barış için elçiler gönderilir, kimi zaman da savaş hazırlıkları yapılırdı. Çölün geceleri yıldızlarla dolu gökyüzü altında hem huzurlu hem de gergin olabilirdi. Uzaklardan gelen deve çanlarının sesi, belki de yaklaşan bir dostun, belki de eski bir düşmanın habercisiydi. İslam öncesi Arabistan'da kabile onuru ve kan davaları hayatın ayrılmaz bir parçasıydı. Bu gelenek bir yandan insanları birbirine kenetliyor, dayanışmaya güçlendiriyor, diğer yandan bitmeyen düşmanlıkların ve gereksiz ölümlerin sebebi oluyordu. Çöl hem dostluğu hem de düşmanlığı aynı anda besleyen bir yerdi. Ve bu topraklarda onur uğruna verilen mücadele bazen hayatın kendisinden bile değerli sayılıyordu. 4. Bölüm Misafirperverliğin altın kuralı. Çöl hem cömert hem de acımasızdır. Gündüzleri kavurucu sıcak, geceleri dondurucu soğuk. Su kaynakları seyrek, yiyecek sınırlıdır. Böyle bir coğrafyada insanın en büyük güvencesi, karşılaştığı diğer insanın iyi niyetidir. Bu yüzden İslam öncesi Arap toplumunda misafirperverlik yalnızca bir erdem değil, hayatta kalmanın temel şartlarından biriydi. Kabileler arasında yazılı olmayan ama herkesin bildiği bir kural vardı. Misafir 3 gün boyunca sorgusuz sualsiz ağırlanır. Bu süre içinde ona kimse zarar veremez, kimse ondan karşılık bekleyemezdi. 3 günün sonunda ev sahibi isterse misafirden gidişini rica edebilirdi. Ama o 3 gün boyunca düşman bile olsa misafir çadırın gölgesinde güvende olurdu. Bu gelenek çölün sertliğinde insanlığın en sıcak tarafını temsil ediyordu. Bir yabancı kampın kenarında belirdiğinde önce selam verilir, ardından hemen su ve hurma ikram edilirdi. Su çölün altınıydı, hurma ise hem besleyici hem de kolay taşınabilen bir yiyecekti. Ev sahibi misafirin önüne en iyisini koymaya çalışırdı. Bu hem onun meselesi hem de kabileler arası saygınlığın göstergesiydi. Misafirperverlik sadece yiyecek ve içecek sunmakla sınırlı değildi. Misafire rahat bir yer hazırlanır, eğer gece kalacaksa en güvenli noktada uyuması sağlanırdı. Ev sahibi misafirin devesine bakar, eğer hayvan yorgunsa dinlenmesi için otlak gösterirdi. Bu özen misafirin kim olduğuna bakılmaksızın gösterilirdi. Çünkü çölün yasası bugün senin misafirin olanın, yarın senin kurtarıcın olabileceğini öğretmişti. Misafirperverliğin bir başka boyutu da haber paylaşımıydı. Misafir geldiği yerden haberler getirir, gideceği yere de ev sahibinin selamını götürürdü.
Bu kabileler arası iletişimin en doğal yoluydu. Bazen bu haberler yaklaşan bir tehlikeyi önceden haber verir, bazen de yeni ticaret fırsatlarının kapısını aralardı. Misafirperverlik aynı zamanda kabile onurunun bir parçasıydı. Bir kabile misafirine kötü davranırsa bu haber hızla yayılır ve o kabilenin itibarı zedelenirdi. Bu yüzden ev sahipleri misafirlerini ağırlarken ellerinden gelenin en iyisini yapardı. Hatta kimi zaman ev sahibi kendi yiyeceğinden feragat eder, misafirini doyururdu. Geceleri misafir ve ev sahibi ateşin etrafında oturur, hikayeler anlatırdı. Bu hikayeler bazen eski savaşların destanları, bazen de aşk ve kahramanlık öyküleri olurdu. Böylece misafir sadece karnını değil, ruhunu da doyururdu. 3 günün sonunda misafir yoluna devam edeceği zaman ev sahibi ona azık hazırlar, su tumlarını doldururdu. Bazen küçük bir hediye de verilirdi. Bu hem uğur getirmesi hem de dostluğun sembolü olarak kabul edilirdi. Misafir de ev sahibine teşekkür eder, onun cömertliğini gittiği yerde överdi. İslam öncesi Arap toplumunda misafirperverlik, çölün sertliğini yumuşatan, insanları birbirine bağlayan en güçlü bağlardan biriydi. Bu gelenek sadece hayatta kalmayı değil, aynı zamanda onurlu bir yaşamı da mümkün kılıyordu. Ve belki de bu yüzden çölün ortasında bir yabancı görmek çoğu zaman bir tehdit değil, bir fırsat olarak görülüyordu. Yeni bir dost, yeni bir hikaye, yeni bir umut. 5. Bölüm Putların Gölgesinde İnanç Düzeni. İslam öncesi Mekke yalnızca ticaretin değil, inancın da merkeziydi. Şehrin kalbinde dört köşe yapısıyla sade ama derin bir anlam taşıyan Kabe yükseliyordu. O dönemde Kabe tek bir inancın değil, Arap Yarımadası'ndaki farklı kabilelerin getirdiği yüzlerce putun evi gibiydi. Her kabilenin kendi koruyucu tanrısını temsil eden bir putu vardı ve bu putlar Kabe'nin çevresinde özenle yerleştirilmişti. En bilinenlerinden Hubel, kırmızı akik taşından yapılmış insan biçimli büyük bir puttu. Yanında Lat, Menat, Uzza gibi tanrıçaların heykelleri dururdu. Her biri farklı bir gücü ya da yaşam alanını temsil ederdi. Bereket, savaş, aşk, yağmur. Kabileler bu putların kendilerini koruduğuna, onlara zafer ve bolluk getirdiğine inanırdı. Kabe'nin etrafı yılın belirli zamanlarında adeta bir hac alanına dönüşürdü. Kutsal aylarda Arap Yarımadası'nın dört bir yanından insanlar buraya gelir, putlarının önünde adaklar adar, kurbanlar keserdi. Kurban edilen hayvanların kanı putların dibine akıtılır, etleri ise hem tanrılara sunulur hem de fakirlere dağıtılırdı. Bu ritüeller hem dini hem de toplumsal bir görev olarak görülürdü. İnanç düzeni ticarette iç içe geçmişti. Kabe'nin kutsallığı Mekke'yi güvenli bir ticaret merkezi haline getiriyordu. Kutsal aylarda savaşmak yasak olduğundan tüccarlar mallarını korkusuzca getirip satabiliyordu. Böylece inanç doğrudan ekonomik canlılığı da besliyordu. Mekke'nin ileri gelenleri bu düzenin devam etmesi için hem dini hem de ticari çıkarlarını koruyacak adımlar atardı. Putların önünde yapılan törenler görsel ve işitsel bir şölen gibiydi. Tütsülerin dumanı göğe yükselir, davullar ve defler ritim tutar, şairler tanrıları öven dizeler okurdu. Bu törenler kabileler arası rekabetin de bir sahnesiydi. Her kabile kendi putunun en görkemli şekilde süslenmesini, en değerli hediyelerle donatılmasını isterdi. Bununla birlikte toplumda farklı inanç anlayışları da vardı. Hanifler olarak bilinen küçük bir grup putlara tapmayı reddediyor, tek bir yüce tanrıya inanıyordu. Onlar, Kabe'nin aslında İbrahim ve İsmail'in inşa ettiği tek tanrıcı bir mabet olduğuna inanıyor, mevcut putperestlik düzenini eleştiriyordu. Ancak bu görüş o dönemde çoğunluk tarafından kabul görmüyordu. Putların gölgesinde şekillenen bu inanç düzeni sadece dini değil, sosyal hiyerarşiyi de belirliyordu. Kabe'nin bakımını üstlenen Kureyş kabilesi hem dini hem de ticari açıdan büyük bir prestije sahipti. Bu görev onlara Arap Yarımadası'nda söz sahibi olma gücü veriyordu. Gün batımında Kabe'nin etrafındaki kalabalık yavaş yavaş dağılırken geriye tütsü kokusu, kumlara düşen gölgeler ve putların sessiz bakışları kalırdı. O sessizlik hem yüzyıllardır süren bir geleneğin ağırlığını hem de yaklaşmakta olan büyük değişimin habercisini taşırdı. 6. Bölüm Kadınların ticaretteki yeri. İslam öncesi Arabistan'da ticaret hayatın damarlarından biriydi. Çölün sert coğrafyasında tarım sınırlıydı, bu yüzden geçim büyük ölçüde kervan yolları ve panayırlar üzerinden sağlanırdı. Bu ticaret ağının içinde çoğu zaman göz ardı edilse de kadınların yeri sanıldığından çok daha önemliydi.
Toplumun genel yapısı ataerkildi. Ancak bu, kadınların ekonomik hayattan tamamen uzak olduğu anlamına gelmiyordu. Aksine özellikle Mekke gibi ticaret merkezlerinde kadınlar hem üretimde hem de ticarette aktif roller üstleniyordu. Bazı kadınlar kendi mallarını pazarlarda satıyor, bazıları ise büyük kervanlara sermaye sağlayarak ticarete ortak oluyordu. En bilinen örneklerden biri Mekke'nin saygın tüccarlarından Hatice bint Hüveylid'dir. Hatice geniş ticaret ağları kurmuş, kervanlarını Şam'a, Yemen'e göndermiş, kazancını ustalıkla yönetmişti. Onun gibi kadınlar yalnızca kendi kabilelerinde değil, tüm bölgede saygı görürdü. Çünkü ticarette başarı, çöl toplumunda hem zenginlik hem de nüfus demekti. Kadınların ticaretteki faaliyetleri farklı biçimlerdeydi. Pazar satıcılığı. Kadınlar kendi ürettikleri kumaşları, işledikleri derileri, hazırladıkları hurma şerbetlerini pazarlarda satardı. Kervan ortaklığı. Sermayesi olan kadınlar mallarını kervanlara yükler, kâr payı karşılığında ticarete katılırdı. Aracılık ve pazarlık. Bazı kadınlar özellikle kumaş ve mücevher ticaretinde aracılık yapar, alıcıyla satıcı arasında pazarlık yürütürdü. Bu faaliyetler kadınlara ekonomik bağımsızlık sağladığı gibi kabile içinde de söz hakkı kazandırırdı. Zengin bir kadın kabilesinin kararlarında etkili olabilir, ittifaklarda rol oynayabilirdi. Ticaret kadınlar için yalnızca maddi kazanç değil, aynı zamanda bilgi ve kültür alışverişi anlamına da gelirdi. Panayırlarda farklı kabilelerden insanlarla tanışmak, yeni ürünleri görmek, uzak diyarlardan gelen haberleri öğrenmek, bunlar kadınların ufkunu genişletirdi. Elbette her yerde durum aynı değildi. Göçebe kabilelerde kadınlar daha çok hayvancılık, süt ürünleri üretimi ve çatı yapma gibi işlerde yoğunlaşırdı. Yerleşik bölgelerde yaşayan kadınlar pazarlara ve kervan ticaretine daha kolay erişirdi. Ancak her iki yaşam biçiminde de kadın emeği ekonomik düzenin vazgeçilmez bir parçasıydı. Kadınların ticaretteki varlığı aynı zamanda toplumsal algıyı da etkiliyordu. Başarılı bir kadın tüccar genç kızlar için bir rol model olurdu. Bazı aileler kız çocuklarını küçük yaşta ticaretin inceliklerini öğrenmeleri için pazara götürür, hesap yapmayı, pazarlık etmeyi öğretirdi. Gün batımında pazar yerleri yavaş yavaş boşalırdı. Kadın tüccarlar mallarını toplar, ertesi gün için hazırlık yapardı. Kimi kervanlardan gelecek yeni malları bekler, kimi de ertesi günkü panayır için yola çıkardı. Onların emeği çölün görünmez ama güçlü damarlarından biriydi. İslam öncesi Arabistan'da kadınların ticaretteki yeri bugünden bakıldığında hem şaşırtıcı hem de ilham vericidir. Zorlu bir coğrafyada geleneklerin sınırları içinde bile fırsat yaratabilen bu kadınlar çölün ekonomik hayatının sessiz mimarlarıydı. 7. Bölüm. Kız çocuklarının trajik kaderi. İslam öncesi Arabistan'da yaşam, çölün sert kurallarıyla şekillenmişti. Su kaynaklarının kıtlığı, otlakların sınırlılığı ve sürekli kabile çatışmaları hayatı başlı başına bir mücadeleye dönüştürüyordu. Bu zorlu ortamda bazı kabilelerde kız çocuklarının doğumu sevinçten çok endişeyle karşılanırdı. Çünkü kız evlat yanlış ellerde bir yük, hatta bir tehlike olarak görülürdü. Bu acımasız bakış açısının ardında birkaç sebep vardı. Öncelikle kabileler arası savaşlarda kadınlar ve kız çocukları esir alınabilir, köle pazarlarında satılabilirdi. Bu hem aile hem de kabile onuru için büyük bir utanç sayılırdı. Ayrıca ekonomik zorluklar da önemli bir etkendi. Kıtlık zamanlarında bir aile kız çocuğunu besleyip büyütmenin erkek çocuk kadar yatırım getirmeyeceğini düşünürdü. Erkek çocuk savaşçı olabilir, ticaret yapabilir, kabileye güç katabilirdi. Kız çocuk ise evlenip başka bir kabilenin parçası olacaktı. Bu düşünceler bazı kabilelerde korkunç bir geleneğe yol açtı. Kız çocuklarının diri diri gömülmesi. Arapçada ved olarak bilinen bu uygulama, doğan kız bebeğin henüz küçükken çoğu zaman babası tarafından çölde açılan bir çukura bırakılmasıyla gerçekleşirdi. Bu hem fiziksel hem de manevi açıdan toplumun en karanlık sayfalarından biriydi. Ancak bu gelenek her yerde yaygın değildi. Bazı kabileler kız çocuklarını değerli görür, onları evin bereketi sayardı. Hatta kimi kabilelerde kadınlar kabile liderliğinde söz sahibi olabilecek kadar güçlü bir konuma sahipti. Yine de kız çocuklarının öldürülmesi geleneği,
Özellikle bazı bölgelerde uzun süre varlığını sürdürdü. Bu trajedinin içinde direniş hikayeleri de vardı. Bazı babalar, kabile baskısına rağmen kızlarını korumak için onları gizlice başka kabilelere gönderir ya da uzak akrabalarının yanına yerleştirirdi. Bazı anneler doğumdan sonra kızlarını saklar, erkek gibi giydirerek büyütürdü. Bu cesur adımlar her zaman başarılı olmasa da insanlığın çölün sertliğine karşı verdiği sessiz bir mücadeleydi. Toplumun hafızasında bu geleneğin yarattığı derin izler vardı. Şairler bazen bu acıyı dizelerine taşır, bazen de sessiz kalmayı tercih ederdi. Çünkü bu konu kabile onuru kadar hassas ve tehlikeli bir meseleydi. Gün batımında çölün kızıl gölgeleri uzarken bir baba kızının elini tutup ufka bakabilirdi. O an belki de içinde iki farklı ses çarpışırdı. Biri geleneklerin buyruğu, diğeri ise babalık duygusunun sessiz ama güçlü çağrısı. Ve bazen o ikinci ses galip gelir, bir hayat kurtarılırdı. İslam'ın gelişiyle birlikte bu uygulama kesin olarak yasaklandı ve kız çocuklarının değeri insan onurunun ayrılmaz bir parçası olarak vurgulandı. Ancak bu yasak aynı zamanda geçmişin karanlık sayfalarına atılan kalın bir çizgiydi. Çöl o günden sonra kız çocuklarının gülüşleriyle biraz daha aydınlandı. 8. Bölüm Su kuyuları ve hayatın kaynağı. Çöl insana sabrı öğretir. Güneşin altında saatlerce yürürken dudakların kurur, boğazın yanar, gözlerin ufukta tek bir şeyi arar. Suyun işareti. İslam öncesi Arabistan'da su yalnızca bir ihtiyaç değil, hayatın ta kendisiydi. Bir damla su bazen altından daha değerliydi. Kabilelerin göç rotaları, ticaret yolları, hatta savaş sebepleri bile çoğu zaman su kaynakları etrafında şekillenirdi. Kuyular bu hayat damarlarının en önemlisiydi. Bazıları yüzlerce yıl önce açılmış, nesiller boyunca korunmuştu. Bir kuyu yalnızca su değil, aynı zamanda güvenlik, ticaret ve dostluk demekti. Kuyunun stratejik önemi. Bir kuyuya sahip olmak, çölün ortasında bir kaleye sahip olmak gibiydi. Çünkü su hem insanı, hem hayvanı, hem de ticareti ayakta tutardı. Kervanlar otalarını kuyulara göre belirlerdi. Bir kuyu iki büyük ticaret yolu arasındaysa orası doğal bir konaklama noktası olurdu. Bu da o kuyunun sahibine güç kazandırırdı. Bazı kuyular kabileler arasında ortak kullanılırdı. Ancak bu ortaklık her zaman barış içinde işlemezdi. Kuraklık zamanlarında kuyunun başında gergin bekleyişleri olur, bazen küçük bir tartışma büyük bir çatışmaya dönüşebilirdi. Bu yüzden kuyuların başında nöbet tutmak kabile gençlerinin görevlerinden biriydi. Kuyunun bakımı ve korunması. Kuyular sürekli bakım gerektirirdi. Çöl rüzgarı kumları kuyunun içine doldurabilir, suyun yüzeyini kapatabilirdi. Bu yüzden belirli aralıklarla kuyular temizlenir, duvarları güçlendirilirdi. Kuyunun etrafına taş duvar örmek hem kumun girmesini engeller hem de hayvanların suyu kirletmesini önlerdi. Bazı kuyuların başında gölgelik yapılır, gelen yolcular burada dinlenirdi. Bu gölgelikler aynı zamanda haberleşme noktalarıydı. Yoldan geçenler gördükleri kervanları, duydukları haberleri burada paylaşırdı. Böylece kuyu hem su hem de bilgi kaynağı olurdu. Kuyunun sosyal hayattaki yeri. Kuyular özellikle kadınların günlük hayatında önemli bir yer tutardı. Su çekmek çoğu zaman kadınların görevi olsa da bu görev yalnızca fiziksel bir iş değildi. Kuyunun başı, kadınların bir araya gelip sohbet ettiği, haber paylaştığı, bazen de şarkılar söylediği bir yerdi. Bu anlar çölün zorluğu içinde küçük ama değerli molalardı. Kuyular aynı zamanda misafirperverliğin de simgesiydi. Yoldan geçen bir yabancı kuyudan su çekmek istediğinde ona engel olmak büyük ayıp sayılırdı. Hatta çoğu zaman yabancıya su ikram edilir, yanında yiyecek de verilirdi. Bu çölün yazılmayan yasalarından biriydi. Kuyular ve efsaneler. Bazı kuyular halk arasında efsanelerle anılırdı. Bir kuyuya yıldırım düştüğünde suyun tadının değiştiğine inanılır, başka bir kuyunun suyunun şifa verdiği söylenirdi. Bazı kuyuların dibinde cinlerin yaşadığına dair hikayeler anlatılırdı. Bu efsaneler çocukların hayal dünyasını besler, kuyulara mistik bir hava katardı. Kuyuların etrafındaki yaşam.
Kuyular çoğu zaman küçük yerleşimlerin çekirdeğini oluştururdu. Önce kuyu açılır, ardından etrafına çadırlar kurulur. Zamanla bu çadırlar kalıcı evlere dönüşürdü. Böylece bir kuyu yeni bir köyün doğmasına vesile olurdu. Kuyunun etrafında hurma ağaçları dikilir, gölgesinde dinlenilir, meyvesiyle beslenilirdi. Bazı kuyuların yakınında küçük pazarlar kurulurdu. Yolcular su içtikten sonra burada alışveriş yapar, yolculuk için gerekli erzaklarını tamamlardı. Kuyular ve barış. Kuyular bazen düşman kabileler arasında bile barış sebebi olabilirdi. Ortak bir kuyu iki tarafında çıkarına olduğu için burada saldırmazlık anlaşmaları yapılırdı. Bu anlaşmalar suyun hayat verici gücünün kan dökmekten daha değerli olduğunu hatırlatırdı. Gecenin sessizliğinde kuyu. Geceleri kuyu başı bambaşka bir atmosfere bürünürdü. Yıldızların altında suyun yüzeyi ay ışığını yansıtır, hafif bir rüzgar kumları hışırdatırdı. Yolculuktan yorgun düşmüş bir kervan kuyunun başında konaklar, develerini sulardı. İnsanlar ateşin etrafında oturur, suyun serinliğini hissederken hikayeler anlatırdı. Kuyular çölün kalbinde atmaya devam eden sessiz nabızlardı. Onlar olmadan ne kervanlar yol alabilir ne de kabileler hayatta kalabilirdi. Su çölün en büyük mucizesiydi. Kuyularsa bu mucizenin kapılarıydı. Ve bu kapılar yüzyıllar boyunca hem dostluğu hem de düşmanlığı aynı anda barındırdı. 9. Bölüm Ticaret yollarının hakimiyeti. İslam öncesi Arabistan'da ticaret, yalnızca mal alışverişi değil, aynı zamanda kültür, bilgi ve güç alışverişiydi. Çölün ortasında birbirinden uzak kabileler ve şehirler ticaret yolları sayesinde birbirine bağlanıyordu. Bu yollar adeta yarımadanın damarlarıydı. Kervanlar bu damarlar boyunca hareket eder, hayatı taşırdı. Ticaret yollarının coğrafi önemi. Arabistan, 3 kıtanın kesişim noktasında yer alıyordu. Güneyde Yemen limanlarından gelen mallar, kuzeyde Şam ve Bizans topraklarına, doğuda Fars diyarına, batıda ise Kızıldeniz üzerinden Afrika'ya ulaştırılıyordu. Bu yolların en ünlüsü Yemen-Şam hattıydı. Baharat, tütsü, değerli taşlar, ipek ve altın bu hat üzerinden taşınırdı. Bu güzergahlar yalnızca ticari değil, stratejik açıdan da hayatiydi. Bir kervanın güvenle geçebilmesi, o yolun geçtiği bölgelerdeki kabilelerin rızasına bağlıydı. Bu yüzden ticaret yollarının kontrolü kabileler için büyük bir güç kaynağıydı. Yol hakimiyetinin sağladığı güç. Bir kabile kendi topraklarından geçen bir ticaret yolunu kontrol ediyorsa, bu ona hem ekonomik hem de siyasi üstünlük sağlardı. Geçiş ücreti almak, kervanlara koruma sağlamak, hatta bazen mallardan pay almak mümkündü. Bu gelir kabileye silah, yiyecek ve hayvan temin etme imkanı verirdi. Bazı kabileler yolların güvenliğini sağlamak için özel birlikler oluştururdu. Bu birlikler kervanlara eşlik eder, olası saldırılara karşı savunma yapardı. Böylece kabile hem ticaretten kazanç sağlar hem de saygınlığını artırırdı. Ticaretin getirdiği kültürel etkileşim. Ticaret yolları yalnızca malların değil, fikirlerin de taşındığı güzergahlardı. Kervanlarla birlikte yeni inançlar, hikayeler, şarkılar ve teknolojiler de yolculuk ederdi. Yemen'den gelen bir tüccar, Mekke'de yeni bir kumaş dokuma tekniğini tanıtabilirdi. Şam'dan gelen bir seyyah, Bizans sarayındaki adetleri anlatabilirdi. Bu kültürel etkileşim özellikle panayır dönemlerinde doruğa ulaşırdı. Farklı bölgelerden gelen tüccarlar kendi dillerinde pazarlık yapar, birbirlerinin yemeklerini tadar, müziklerini dinlerdi. Böylece ticaret Arap Yarımadası'nın kültürel mozaiğini zenginleştirirdi. Ticaret yollarında tehlikeler. Her ne kadar ticaret yolları ekonomik canlılık getirse de bu güzergahlar her zaman güvenli değildi. Yağmacı kabileler özellikle kutsal aylar dışında kervanlara saldırarak mallarını ele geçirirdi. Bu yüzden tüccarlar genellikle büyük kervanlar halinde seyahat ederdi. Sayı ne kadar fazla olursa savunma o kadar güçlü olurdu. Bunun yanı sıra çölün doğal tehlikeleri de yolculuğu zorlaştırırdı. Kum fırtınaları yön bulmayı imkansız hale getirebilir, su kaynaklarının beklenmedik şekilde kuruması kervanı ölümle burun buruna getirebilirdi. Bu yüzden kılavuzlar yolları ve su noktalarını ezbere bilmek zorundaydı. Mekke'nin yükselişi.
Ticaret yollarının hakimiyeti Mekke'nin yükselişinde belirleyici oldu. Şehir Yemen-Şam hattının tam ortasında Kızıldeniz'e yakın bir konumdaydı. Kabe'nin dini önemi burayı zaten bir cazibe merkezi haline getirmiş, ticaret yollarının kesişim noktası olması ise ekonomik gücünü katladı. Kureyş kabilesi Mekke'nin bu stratejik konumunu ustalıkla kullandı. Kervanlara güvenli geçiş sağlamak, ticaret anlaşmaları yapmak ve kutsal aylarda barışı korumak, onların hem zenginleşmesini hem de siyasi nüfuzunu kazanmasını sağladı. Ticaretin toplumsal etkileri. Ticaret yollarının kontrolü kabileler arası ilişkileri de şekillendirirdi. Bir kabile güçlü bir ticaret yolunu elinde tutuyorsa diğer kabileler onunla iyi geçinmek zorundaydı. Bu durum ittifakların kurulmasına, evliliklerle bağların güçlenmesine yol açardı. Ticaret aynı zamanda toplumsal tabakalaşmayı da etkilerdi. Zengin tüccarlar kabile içinde saygın bir konuma gelir, mallarını ve servetlerini gösterişli bir şekilde sergilerdi. Bu durum bazen kıskançlık ve rekabeti de beraberinde getirirdi. Yol üzerindeki konaklama noktaları. Ticaret yolları boyunca kervanların konakladığı belirli noktalar vardı. Bu noktalar genellikle su kuyularının veya vahaların yakınında olurdu. Burada tüccarlar dinlenir, hayvanlar sulanır, mallar kontrol edilirdi. Bazı konaklama noktaları zamanla küçük yerleşimlere dönüşürdü. Bu duraklar aynı zamanda haberleşme merkezleriydi. Bir kervan geçtiği yerlerde gördüğü olayları, duyduğu haberleri paylaşırdı. Böylece ticaret yolları Arap Yarımadası'nın en hızlı bilgi ağı haline gelmişti. Ticaret yollarının siyasi dengelere etkisi. Ticaret yollarının hakimiyeti kabileler arası güç dengelerini doğrudan etkilerdi. Bir kabile önemli bir güzergahı kaybederse, ekonomik olarak zayıflar, siyasi nüfuzunu yitirirdi. Bu yüzden yolların kontrolü sık sık çatışmalara sebep olurdu. Bazı kabileler yolları korumak için diğer kabilelerle ortak savunma anlaşmaları yapardı. Bu anlaşmalar hem ticaretin devamını hem de barışı korunmasını sağlardı. Ancak anlaşmalar bozulduğunda yollar yeniden tehlikeli hale gelirdi. Çölün sessiz tanıkları. Bugün bile eski ticaret yollarının izleri çölün derinliklerinde görülebilir. Kumların altında kalmış eski kervan yolları, taş işaretleri, kurumuş kuyu başları. Bunlar sütunlarca süren ticaretin sessiz tanıkları. O dönemde ticaret yollarının hakimiyeti yalnızca zenginlik değil, aynı zamanda hayatta kalma meselesiydi. Çünkü çöl yalnızca güçlü olanı değil, akıllıca hareket edeni de ödüllendirirdi. Ve ticaret yollarını elinde tutan, çölün kalbinde atmaya devam eden hayatın ritmini belirlerdi. 10. Bölüm Göçebe hayatın zorlukları. İslam öncesi Arabistan'da savaş hayatın olağan bir parçasıydı. Çölün sert doğası, kıt kaynaklar ve kabileler arası rekabet çatışmaları kaçınılmaz kılıyordu. İnsanlar yaşadıkları topraklarda suyun, otlakların ve ticaret yollarının değerini çok iyi biliyorlardı. Bir kuyu, bir vaha ya da kervan güzergahı bazen bir kabileyi zenginleştirir, bazen de onu hedef haline getirirdi. Su kaynakları özellikle kurak mevsimlerde ölüm kalım meselesine dönüşürdü. Bir kabile başka bir kabilenin kuyusunu ele geçirmek için saldırıya geçebilir. Bu da uzun sürecek bir düşmanlığın başlangıcı olabilirdi. Otlaklar da benzer şekilde önemliydi. Göçebe kabileler hayvanlarını beslemek için geniş ve verimli alanlara ihtiyaç duyardı. Mevsimsel göçler sırasında iki kabilenin aynı bölgeye yönelmesi çoğu zaman gerginlik yaratır, bu gerginlik kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşebilirdi. Ticaret yolları ise hem ekonomik hem de stratejik açıdan büyük değer taşırdı. Kervanların geçtiği yolları kontrol eden kabileler geçiş ücreti alabilir, ticaretten pay alabilir ve bu sayede hem zenginleşir hem de siyasi nüfuz kazanırdı. Bu nedenle yolların hakimiyeti için sık sık mücadeleler yaşanırdı. Savaşın bir diğer önemli sebebi ise kan davalarıydı. Bir kabile üyesinin öldürülmesi, karşı taraftan birinin öldürülmesine gerektiren bir onur meselesi olarak görülürdü. Bu intikam döngüsü bazen nesiller boyu süren düşmanlıklara yol açardı. Çocuklar büyürken kimin dost, kimin düşman olduğunu öğrenir. Hatta doğmadan önce bile kimin kanını dökmekle yükümlü olduklarını bilirdi.
Bu durum savaşın yalnızca maddi sebeplerle değil, duygusal ve kültürel sebeplerle de beslendiğini gösteriyordu. Savaş kararı kabile meclisinde alınırdı. Şeyh ve yaşlılar genç savaşçılarla birlikte durumu değerlendirir, düşmanın gücü, arazinin durumu, mevsim ve su kaynakları göz önünde bulundurulurdu. Silahlar hazırlanır, kılıçlar bilenir, mızrak uçları sertleştirilir, oklar düzeltilirdi. Atlar ve develer savaş öncesi dinlendirilir, en iyi durumda olmaları sağlanırdı. Savaşçılar kabile renklerini ve sembollerini taşıyan giysiler giyerdi. Bu hem moral hem de birlik duygusu için önemliydi. Bazı kabileler savaş öncesi ritüeller yapar, şairler savaşçıları cesaretlendiren dizeler okurdu. Çöl, savaşın hem zorluk hem de avantaj sunduğu bir alandı. Açık arazide büyük orduların çarpışması nadirdi. Daha çok küçük hızlı birlikler kullanılırdı. Baskınlar en yaygın taktiklerdendi. Düşman kabilesine gece ya da şafak vakti ani saldırılar düzenlenir, amaç düşmanı hazırsız yakalamaktı. Pusu da sık kullanılan bir yöntemdi. Düşmanın geçeceği bilinen dar vadilerde ya da kum tepelerinin ardında gizlenerek saldırı yapılırdı. Gece saldırıları çölün serin ve sessiz havasında etkili olur. Ay ışığında yön bulabilen savaşçılar düşman kampına sessizce yaklaşır, ani bir baskınla üstünlük sağlamaya çalışırdı. Hızlı geri çekilme taktiği ise düşmanı kendi bölgesine çekmek, ardından pusuya düşürmek için kullanılırdı. Hayvanlar savaşta önemli bir rol oynardı. Atlar hız ve manevra kabiliyeti için, develerse uzun mesafelerde dayanıklılık için tercih edilirdi. Atlı birlikler ani saldırılarda etkiliydi. Develerse özellikle uzun süren seferlerde lojistik destek sağlardı. Savaşın yalnızca fiziksel değil, psikolojik yönü de vardı. Bir zafer kabileye prestij kazandırır, genç savaşçıların ününü artırırdı. Yenilgi ise utanç getirirdi. Bu yüzden savaş öncesi moral çok önemliydi. Şairler, savaşçıların cesaretini artırmak için destanlar okur, kadınlar savaşçılara uğur getirecek eşyalar verirdi. Zafer kazanan taraf, düşmanın mallarını, hayvanlarını ve bazen de insanlarını ele geçirirdi. Esirler fidye karşılığı serbest bırakılabilir ya da köle olarak tutulabilirdi. Kaybeden taraf çoğu zaman göç etmek zorunda kalırdı. Ancak savaşın yıkıcı etkileri de vardı. Kaynaklar tükenir, kabileler zayıflar, uzun süre toparlanamazdı. Bu yüzden bazı kabileler savaş yerine diyet ödemeyi ya da barış anlaşması yapmayı tercih ederdi. Barış genellikle arabulucular aracılığıyla sağlanırdı. Tarafsız kabilelerden gelen saygın kişiler iki taraf arasında görüşmeler yapar, kan bedeli belirlerdi. Barış sağlandığında iki taraf da yemin eder, bazen kurban kesilerek anlaşma mühürlenirdi. Çöl, savaşta da barışta da aynı dersi verirdi. Kaynaklar sınırlı, hayat kırılgandı. Gereksiz yere kan dökmek hem insan hem de doğa için yıkıcıydı. En akıllı liderler savaşın ne zaman yapılacağını bildikleri kadar ne zaman kaçınılacağını da bilirlerdi. Çünkü çöl yalnızca güçlü olanı değil, akıllıca hareket edeni de ödüllendirirdi. Ve savaşın gölgesinde bile bir gün barışın mümkün olabileceğine dair umut, kumların arasında sessizce varlığını sürdürürdü. 11. Bölüm Çöl bitkileri ve şifacılık. İslam öncesi Arabistan'da göçebe hayat, çölün sert kurallarıyla şekillenmişti. Kabileler yılın farklı dönemlerinde su ve otlak bulmak için sürekli yer değiştirirdi. Bu göçler yalnızca hayvanların beslenmesi için değil, insanların hayatta kalması için de zorunluydu. Çöl, sabahları kavurucu sıcak, geceleri ise dondurucu soğuk olabilen bir yerdi. Güneşin altında saatlerle yürümek, rüzgarın taşıdığı ince kum tanelerinin yüzü yakması, göçebe yaşamın sıradan bir parçasıydı. Her göç önceden planlanırdı. Kabile büyükleri hangi mevsimde hangi vahanın daha verimli olacağını, hangi kuyunun suyunun çekilmediğini, hangi otlakların henüz tüketilmediğini bilirdi. Bu bilgi kuşaktan kuşağa aktarılır, hafızalarda saklanırdı. Yanlış bir rota seçmek hem hayvanların hem de insanların hayatına mal olabilirdi. Göç sırasında kervan düzeni büyük önem taşırdı.
En önde yolu bilen kılavuz yürür, ardından yük taşıyan develer, sonra kadınlar, çocuklar ve yaşlılar gelir, en arkada ise silahlı gençler güvenliği sağlardı. Göçebe hayatın en büyük zorluklarından biri sürekli değişen çevreye uyum sağlamaktı. Bir gün hurma ağaçlarının gölgesinde konaklayan kabile, ertesi gün rüzgarın hiç dinmediği çıplak bir düzlükte gecelemek zorunda kalabilirdi. Çadırlar keçi kılından yapılır, kolayca sökülüp taşınabilirdi. Bu çadırlar yazın gölge, kışın ise sıcak tutardı. Ama kum fırtınaları sırasında içeri dolan ince kum tanelerini engellemek neredeyse imkansızdı. Hayvanlar göçebe hayatın temel dayanağıydı. Develer uzun süre susuzluğa dayanabildikleri için yük taşımada vazgeçilmezdi. Koyun ve keçiler hem et, hem süt, hem de yün sağlardı. Ancak hayvanların bakımı da zordu. Otlaklar tükendiğinde sürüler zayıflar, süt gerimi düşerdi. Bu yüzden göç zamanlaması hayvanların sağlığıyla doğrudan ilgiliydi. Göçebe hayat insanları dayanışmaya mecbur bırakıyordu. Çöl tek başına mücadele edilecek bir yer değildi. Herkesin bir görevi vardı. Erkekler avlanır, su taşır, çadır kurar, kadınlar yemek hazırlar, çocuklara bakar, yün eğirir, gençler hem hayvanları güder hem de gerektiğinde kabileyi savunurdu. Çocuklar küçük yaşta bu düzenin içine girer, hayatta kalmanın yollarını öğrenirdi. Yolculuk sırasında karşılaşılan tehlikeler çoktu. Kum fırtınaları yön bulmayı imkansız hale getirebilirdi. Bazen günlerce su bulunamaz, insanlar ve hayvanlar susuzluktan bitkin düşerdi. Yağmacı kabileler zayıf düşmüş göçebe kervanlarını hedef alabilirdi. Bu yüzden göç sırasında silahlar her zaman hazır tutulurdu. Göçebe hayatın bir başka zorluğu da belirsizlikti. Bir sonraki konak yerinde su olup olmayacağı, otlakların yeterli olup olmayacağı hiçbir zaman kesin değildi. Bu belirsizlik insanları hem temkinli hem de esnek olmaya zorladı. Göçebe kabileler doğanın işaretlerini okumakta ustalaştı. Rüzgarın yönü, kuşların uçuşu, bulutların şekli. Hepsi yaklaşan yağmurun ya da kuraklığın habercisi olabilirdi. Tüm bu zorluklara rağmen göçebe hayat insanlara özgürlük duygusu da veriyordu. Çölün sonsuz ufku, kabilelerin sınırlarını çiziyor ama aynı zamanda onlara hareket alanı sağlıyordu. Bir yere bağlı kalmadan yaşamak hem risk hem de fırsattı. Göçebe, toprağın sahibi değil, misafiriydi. Ama bu misafirlik ona çölün sırlarını öğretmişti. Geceleri göç kervanı konakladığında ateşler yakılır, yemekler hazırlanırdı. Yıldızlar gökyüzünde pırıl pırıl parlardı, kutup yıldızı yön bulmada rehber olurdu. Çocuklar, yaşlıların anlattığı hikayeleri dinler, uzak diyarlardaki kabileler, kahramanlık destanları ve eski savaşlar hakkında bilgi sahibi olurdu. Bu hikayeler hem eğlence hem de eğitimdi. Çünkü çöl yalnızca bedeni değil, zihni de eğitirdi. Göçebe hayat zorlukları kadar dayanıklılığı da besliyordu. İnsanlar doğanın sertliğine karşı sabırla, birlikte hareket ederek direniyordu. Her göç yeni bir başlangıç, her konaklama yeri yeni bir hikayeydi. Ve çöl bu hikayelerin hem sahnesi hem de sessiz tanığıydı. 12. Bölüm Kabile liderlerinin meclisi. İslam öncesi Arabistan'da çöl, ilk bakışta yalnızca kum ve taşlardan ibaret gibi görünse de dikkatle bakıldığında hayatın ince izlerini taşıyan bir yerdi. Bu izlerin en değerlilerinden biri çöl bitkileriydi. Sert rüzgarlara ve kavurucu güneşe ve uzun süren susuzluğa rağmen varlığını sürdüren bu bitkiler, hem insanların hem de hayvanların yaşamında hayati bir rol oynuyordu. Göçebe kabileler bu bitkileri yalnızca yiyecek olarak değil, aynı zamanda ilaç, yakacak ve ticaret malzemesi olarak da kullanıyordu. Hurma ağacı çölün en bilinen ve en değerli bitkisiydi. Kökleri derinlere inerek yeraltı suyuna ulaşır, gövdesi ve yapraklarıyla gölge sağlar, meyvesiyle beslerdi. Hurma, taze olarak yenildiği gibi kurutularak uzun yolculuklarda da taşınabilirdi.
Çöl yolculuklarında hurma hem enerji hem de moral kaynağıydı. Hurma çekirdekleri öğütülüp hayvan yemi yapılır, yaprakları ise çadır yapımında, sepet örmede kullanılırdı. Çörek otu küçük siyah tohumlarıyla hem baharat hem de ilaç olarak biliniyordu. Göçebe şifacılar çörek otunu soğuk algınlığı, sindirim sorunları ve yaraların iyileşmesi için kullanırdı. Ölümden başka her derde deva olduğuna inanılırdı. Aloe bitkisi ise yanıkların ve cilt yaralarının tedavisinde kullanılır. Kalın yapraklarının içindeki jel, serinletici ve iyileştirici etkisiyle bilinir, özellikle güneş yanıklarında rahatlama sağlardı. Çölün daha az bilinen ama değerli bitkilerinden biri de akasya ağacıydı. Akasya sakızı hem gıda hem de ilaç olarak kullanılırdı. Boğaz sağrılarını hafifletir, yaraların üzerine sürüldüğünde iyileşmeyi hızlandırırdı. Ayrıca sakız ticaret malları arasında da yer alır, uzak diyarlara satılırdı. Göçebe şifacılar, bitkilerin hangi mevsimde toplanacağını, nasıl kurutulacağını ve hangi hastalıklara iyi geldiğini bilirdi. Bu bilgi yazılı değil, sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılırdı. Çölün sessizliğinde, ateş başında anlatılan hikayeler arasında bitkilerin şifa gücüne dair efsaneler de yer alırdı. Bir bitkinin nasıl keşfedildiği, hangi savaşta hangi yaralıyı kurtardığı, hangi kervanı ölümden döndürdüğü gibi. Bu hikayeler hem bilgiyi hem de kültürü taşırdı. Bazı bitkiler yalnızca şifa için değil, ritüellerde de kullanılırdı. Tütsü olarak yakılan otlar, kötü ruhları uzaklaştırdığına inanılan kokular yayardı. Özellikle panayır zamanlarında çadırların önünde tütsü dumanı yükselir, bu hem misafirleri karşılamak hem de uğur getirmek için yapılırdı. Çöl bitkilerinin bir başka önemi de hayvanlar için sağladıkları besindi. Develer, keçiler ve koyunlar kurak mevsimlerde bu bitkilerle beslenirdi. Bazı dikenli çöl bitkileri hayvanların sindirimini kolaylaştırır, onlara enerji verirdi. Göçebe çobanlar hangi bitkinin hangi hayvana iyi geldiğini ezbere bilirdi. Şifacılık göçebe toplumlarda saygı gören bir meslekti. Şifacılar bitkilerden merhemler, çaylar, lapalar hazırlar, yaraları sarar, ateşi düşürür, doğumlarda yardımcı olurdu. Onların bilgisi çölün zorluklarına karşı en önemli savunmalardan biriydi. Bir kervanda şifacının bulunması, yolculuğun güvenliği açısından büyük bir avantaj sayılırdı. Gün batımında çölün rengi altın sarısına dönerken, şifacılar topladıkları bitkileri çadırlarının önünde serer, kurutmaya bırakırdı. Rüzgar bitkilerin kokusunu taşır, bu koku bazen hurma tatlısının, bazen çörek otunun keskinliğinin, bazen de aloe bitkisinin serinliğinin habercisi olurdu. Çöl, bu bitkilerle hem besler hem de iyileştirirdi. Göçebe hayatın zorlukları içinde çöl bitkileri ve şifacılık, insanın doğayla kurduğu en eski ve en derin bağlardan birini temsil ediyordu. Bu bağ yalnızca hayatta kalmayı değil, aynı zamanda çölün sertliğine karşı insanın direnişini ve yaratıcılığını da simgeliyordu. 13. Bölüm Panayırların ekonomik ve kültürel etkisi. İslam öncesi Arabistan'da kabile hayatının en önemli kararları liderlerin ve saygın kişilerin bir araya geldiği meclislerde alınırdı. Bu meclisler çölün ortasında kurulmuş birer açık hava divanı gibiydi. Çoğu zaman gölgelik bir çadırın altında ya da hurma ağaçlarının gölgesinde toplanılır, herkesin oturacağı yer belli olurdu. Meclisin başında kabile reisi yani şeyh bulunurdu. Şeyh, yalnızca yaşça büyük olduğu için değil, tecrübesi, adaleti ve kabile içinde kazandığı saygı nedeniyle bu konumdaydı. Onun yanında kabilede sözü geçen yaşlılar, deneyimli savaşçılar, zengin tüccarlar ve bazen de bilge şairler otururdu. Meclis, kabile hayatının nabzını tutan bir yerdi. Burada göç rotaları belirlenir, hangi kuyuların kullanılacağına karar verilir, ticaret anlaşmaları yapılır, savaş ya da barış konuları tartışılırdı. Bir kabile, başka bir kabileyle ittifak kurmak istediğinde bu teklif önce mecliste görüşülürdü.
Aynı şekilde bir düşmanla barış yapılacaksa şartlar burada konuşulur, herkesin onayı alınırdı. Çünkü kabile düzeninde liderin tek başına karar vermesi nadirdi. Önemli meselelerde ortak akıl esastı. Meclis toplantıları belirli bir düzen içinde yürürdü. Önce gündemdeki konular sıralanır, ardından söz almak isteyenler sırayla konuşurdu. Söz hakkı yaşa ve saygınlığa göre verilirdi. Gençler ancak yaşlılar konuştuktan sonra fikirlerini beyan edebilirdi. Bu hem saygı hem de tecrübenin önceliğini kabul etmenin bir yoluydu. Konuşmalar sırasında kimse yüksek sesle bağırmaz, söz kesmezdi. Çünkü meclisin huzuru kabile onurunun bir parçasıydı. Kabile liderlerinin meclisi yalnızca siyasi kararların alındığı bir yer değildi. Aynı zamanda adaletin de dağıtıldığı bir mekandı. Bir anlaşmazlık ya da suç durumu olduğunda taraflar meclise çıkar, şahitler dinlenir, deliller sunulur, karar çoğunluğun onayıyla verilirdi. Bu kararlar bağlayıcıydı. Uymayan kişi ya cezalandırılır ya da kabileden dışlanırdı. Dışlanmak, çöl şartlarında neredeyse ölüm anlamına geldiği için meclis kararlarına itaat zorunluydu. Meclislerde şairlerin de önemli bir yeri vardı. Onlar kabile tarihini, kahramanlıklarını ve değerlerini dizelerle dile getirir, alınan kararları şiirle ölümsüzleştirirdi. Bir barış anlaşması yapıldığında şair bunu öven dizeler söyler. Bir zafer kazanıldığında savaşçılar şiirlerle yüceltilirdi. Bu hem moral kaynağı hem de sözlü tarih geleneğinin bir parçasıydı. Meclis aynı zamanda gençlerin eğitim gördüğü bir yerdi. Gençler burada büyüklerinin nasıl konuştuğunu, nasıl tartıştığını, nasıl uzlaştığını izlerdi. Bu gözlem onların ileride kabile yönetiminde yer almaları için bir hazırlıktı. Böylece meclis yalnızca bugünün değil, geleceğin liderlerini de yetiştirirdi. Toplantılar bazen saatler, bazen günler sürerdi. Özellikle savaş ya da göç gibi hayati konular söz konusu olduğunda herkesin fikri alınır, en doğru karar verilene kadar tartışmalar devam ederdi. Karar alındığındaysa bu tüm kabileye duyurulur, herkesin uyması sağlanırdı. Gün batımına doğru meclis dağılırken alınan kararların yankısı çölün sessizliğine karışırdı. Kabile üyeleri liderlerinin ve meclisin aldığı kararların arkasında durur, bu birlik duygusu onları hem doğanın zorluklarına hem de düşman kabilelere karşı güçlü kılardı. Meclis çölün ortasında bir çadırdan çok daha fazlasıydı. O, kabileyi ayakta tutan aklın, adaletin ve birliğin sembolüydü. 14. Bölüm Çölün gece hayatı ve yıldızlarla yol bulma. İslam öncesi Arabistan'da panayırlar, çöl hayatının en canlı, en renkli ve en önemli buluşma noktalarıydı. Yılın belirli zamanlarında farklı kabileler arasındaki düşmanlıklar, kutsal ayların getirdiği geçici barışla bir kenara bırakılır, uzak diyarlardan gelen kervanlar aynı yerde toplanırdı. Bu panayırlar yalnızca ticaretin değil, kültürün, siyasetin ve toplumsal ilişkilerin de merkeziydi. Panayır alanına yaklaşırken uzaktan bile hareketliliği görmek mümkündü. Develer, atlar, yük hayvanları, mallarla dolu çuvallar, renkli kumaşlar, baharat kokuları. Her kabile kendi mallarını sergilemek için en iyi yeri kapmaya çalışırdı. Yemen'den gelen tüccarlar tarçın, karanfil, tütsü ve değerli taşlar getirir, Şam'dan gelenler ipek, şarap, zeytinyağı ve işlenmiş metaller sunardı. Habeşistan'dan fil dişi, altın ve egzotik hayvan derileri, Fars diyarındansa ince dokuma halılar ve süslü kaplar gelirdi. Panayır, ekonomik açıdan kabileler için büyük bir fırsattı. Göçebe hayatın getirdiği sınırlı üretim imkanları panayırda yerini çeşitliliğe bırakırdı. Kabileler kendi ürettikleri hurma, süt ürünleri, deri eşyalar ve el işlerini satar, karşılığında ihtiyaç duydukları malları alırdı. Bu alışveriş yalnızca mal değişimi değil, aynı zamanda bilgi ve haber alışverişiydi. Bir tüccar, uzak bir kabilede yaşanan bir olayı, başka bir diyarda çıkan bir isyanı ya da yeni açılan bir ticaret yolunu panayırda duyurabilirdi. Kültürel açıdan panayırlar, Arap toplumunun en önemli sahnelerinden biriydi. Şairler, meydanın ortasında halka toplanan kalabalığa dizelerini okur, kabilelerini yüceltir, rakiplerini hicvederdi.
En iyi şiirler Muallakat adıyla Kabe'nin duvarına asılır, bu da şair için ölümsüz bir onur olurdu. Müzisyenler, defler ve udlarla ritim tutar, dansçılar izleyenlere büyülerdi. Hikaye anlatıcıları eski savaşların destanlarını, aşk hikayelerini ve efsaneleri aktarırdı. Panayırlar aynı zamanda diplomasi alanıydı. Kabile liderleri gölgeli çadırların altında bir araya gelir, ittifaklar kurar, anlaşmazlıkları çözmeye çalışırdı. Su kaynaklarının paylaşımı, ticaret yollarının güvenliği, evlilik yoluyla kurulan bağlar, tüm bunlar panayırın gölgesinde şekillenirdi. Kimi zaman bu görüşmeler yıllardır süren düşmanlıkların sona ermesine vesile olurdu. Panayırın bir başka önemli yönü gençler için sunduğu fırsatlardı. Genç tüccarlar pazarlık yapmayı, mal tanıtmayı, müşteri çekmeyi öğrenirdi. Genç savaşçılar diğer kabilelerin savaşçılarıyla tanışır, dostluklar kurar ya da rekabet başlatırdı. Genç şairler ustaların dizelerini dinleyerek ilham alırdı. Gün boyu süren hareketlilik akşam olduğunda farklı bir atmosfere bürünürdü. Ateşler yakılır, yemekler pişirilir, çadırların önünde sohbetler başlardı. Tüccarlar ertesi günün pazarlığını planlar, şairler yeni dizeler dener, müzisyenler geceye ritim katardı. Yıldızların altında panayırın uğultusu yavaş yavaş yerini çölün sessizliğine bırakırdı. Panayırlar çölün sertliğini unutturan kısa ama yoğun bir molaydı aslında. İnsanlar burada yalnızca ihtiyaçlarını karşılamaz, aynı zamanda birbirlerinin hikayelerini dinler, yeni dostluklar kurar, farklı kültürlerle tanışırdı. Ekonomik kazanç kadar bu kültürel ve sosyal etkileşimde panayırların değerini artırırdı. Ve panayır bittiğinde kervanlar yeniden yola koyulur, çölün sessizliğine karışırdı. Ancak geride yapılan ticaretin kazancı, kurulan dostlukların sıcaklığı ve anlatılacak yeni hikayeler kalırdı. Panayırlar, çöl hayatının hem ticari hem de kültürel damarlarıydı. Onlar olmadan Arabistan'ın sosyal dokusu eksik kalırdı. 15. Bölüm Çölün gece hayatı ve yıldızlarla yol bulma. Güneşin ufkun ardına çekilmesiyle birlikte, çöl, gündüzün kavurucu sıcağından bambaşka bir dünyaya dönüşürdü. Gündüzleri altın sarısı ve kızıl tonlarda parlayan kum tepeleri, gece olduğunda gümüşi bir örtüye bürünürdü. Hava hızla serinler, rüzgarın sesi daha belirgin hale gelirdi. Göçebe kabileler ve kervanlar için gece, hem dinlenme hem de yolculuk zamanıydı. Çünkü gündüzün yakıcı sıcağı yerini serinliğe bırakır, uzun mesafeler daha az yorucu hale gelirdi. Gece yolculukları çölün en eski geleneklerinden biriydi. Kervanlar ay ışığının aydınlattığı kum yollarında sessizce ilerlerdi. Develerin adımları kumda yumuşak bir hışırtı çıkarır, bu ses bazen rüzgarın uğultusuna karışırdı. Yolculuğun güvenliği için en önde yolu bilen bir kılavuz yürür, o da yönünü yıldızlara bakarak bulurdu. Kutup yıldızı, gökyüzünde sabit duran bir işaret gibi kuzeyi gösterirdi. Takım yıldızlar mevsimlere göre farklı konumlarda olur, kervanlar bu değişimleri ezbere bilirdi. Çölün gece hayatı yalnızca yolculuktan ibaret değildi. Konaklama yerlerinde ateşler yakılır, yemekler hazırlanır, insanlar bir araya gelirdi. Gecenin sessizliğinde ateşin çıtırtısı ve uzaklardan gelen deve çanlarının sesi duyulurdu. Şairler yıldızların altında dizeler okur, yaşlılar eski savaşların ve kahramanların hikayelerini anlatırdı. Çocuklar bu hikayelerle büyür, hem kabile tarihini hem de çölün sırlarını öğrenirdi. Gece aynı zamanda çölün vahşi yaşamının da canlandığı zamandı. Gündüz sıcağında saklanan hayvanlar serinlikte ortaya çıkardı. Tilkiler, yılanlar, böcekler sessizce hareket eder, bazen kervanların konakladığı yerlere kadar yaklaşırdı. Göçebeler hayvanların izlerini tanır, tehlikeli olanlardan uzak durmayı bilirdi. Yıldızlarla yol bulma sanatı, göçebe kültürün en değerli bilgilerinden biriydi. Bu bilgi yazılı değil, sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılırdı. Bir kılavuz gökyüzüne bakarak yalnızca yönü değil, yaklaşan hava değişimlerini de tahmin edebilirdi. Bulutların şekli, rüzgarın yönü, yıldızların parlaklığı hepsi çöl yolculuğunun güvenliği için ipuçlarıydı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ateşler yavaş yavaş sönmeye başlar, insanlar çadırlarına çekilirdi.
Gökyüzü, binlerce yıldızlı dolu bir deniz gibi uzanır. Bu manzara insana hem küçüklüğünü hem de evrenin büyüklüğünü hatırlatırdı. Çölün gece hayatı, sessizlik ve huzurun, aynı zamanda hareket ve yolculuğun bir arada yaşandığı eşsiz bir zamandı. 16. Bölüm. Çölün sessiz tanıkları, eski kervan yolları. Çölün derinliklerinde, bugün artık kumların altında kaybolmuş izler, bir zamanlar hayatın aktığı yolların sessiz tanıklarıdır. Bu eski kervan yolları, İslam öncesi Arabistan'ın damarları gibiydi. Ticaretin, haberleşmenin ve kültürel etkileşimin ana hatlarını oluşturuyordu. Yüzyıllar boyunca sayısız deve kervanı bu yollara adımlamış, yüklerinde baharat, ipek, tütsü, altın ve uzak diyarlardan gelen hikayeler taşımıştı. Kervan yolları rastgele çizilmiş patikalar değildi. Her biri su kaynaklarının, vahaların ve güvenli konaklama noktalarının etrafında şekillenmişti. Yolun güzergahı mevsimlere göre değişebilirdi. Yazın kavurucu sıcağında gölge sağlayan vadiler tercih edilirken, kışın daha kısa ve açık rotalar seçilirdi. Bu yolların en önemli durakları, kuyuların ve vahaların bulunduğu noktalardı. Bir kuyu, kervan için yalnızca su değil, aynı zamanda güvenlik ve dinlenme anlamına gelirdi. Kervan yollarının üzerinde zamanla küçük yerleşimler oluşurdu. Önceleri sadece birkaç çadırdan ibaret olan bu duraklar, yıllar içinde ticaretin getirdiği canlılıkla büyür, pazar yerlerine dönüşürdü. Yolcular burada hayvanlarını dinlendirir, erzaklarını yeniler, diğer kervanlardan haber alırdı. Bu duraklar, aynı zamanda farklı kabilelerin karşılaştığı, dostlukların ve ittifakların kurulduğu yerlerdi. Eski kervan yolları yalnızca ticaretin değil, bilginin de taşıyıcısıydı. Bir tüccar Yemen'den yola çıkıp Şam'a vardığında, geçtiği her durakta yeni haberler bırakır, oradan aldığı haberleri bir sonraki durağa taşırdı. Böylece çöl, kendi sessiz ama etkili iletişim ağına sahipti. Bu ağ, bazen bir savaşın sonucunu, bazen yeni bir ticaret fırsatını, bazen de uzak diyarlardan gelen bir felaket haberini taşırdı. Yolculuk her zaman güvenli değildi. Yağmacı kabileler, özellikle kutsal aylar dışında kervanları hedef alırdı. Bu yüzden kervanlar genellikle kalabalık ve silahlı olurdu. Kervan başında deneyimli bir kılavuz bulunur, o da hem yön bulma hem de tehlikeleri önceden fark etme konusunda ustaydı. Yıldızlar, rüzgarın yönü, kumun rengi, hepsi kılavuzun yolculuğu güvenle tamamlaması için ipuçlarıydı. Kervan yolları, çölün kültürel mozaiğini de şekillendirdi. Bu yollar üzerinde farklı diller, farklı gelenekler, farklı inançlar bir araya gelir, birbirini etkilerdi. Bir durakta Yemenli bir tüccarla Bizans'tan gelen bir seyyah aynı sofrada oturabilir, birbirlerinin yemeklerini tadabilir, hikayelerini dinleyebilirdi. Bu karşılaşmalar, Arap Yarımadası'nın kültürel zenginliğini besleyen en önemli unsurlardan biriydi. Bugün bu yolların çoğu kumların altında kaybolmuş durumda. Ancak bazı yerlerde taş işaretler, eski kuyu kalıntıları, aşınmış patikalar hala görülebilir. Bu sessiz tanıklar, bir zamanlar burada hayatın nasıl aktığını, insanların nasıl bir dayanışma ve mücadele içinde yaşadığını hatırlatır. Çöl, hafızasını kumların altına saklamış olsa da, rüzgar bazen bu izleri ortaya çıkarır ve geçmişin hikayelerini fısıldar. Eski kervan yolları, yalnızca ticaretin değil, insanlığın ortak hafızasının da bir parçasıdır. Onlar, çölün ortasında zamanın ve kumun aşındıramadığı bir hatıra olarak varlıklarını sürdürür. Ve her adımda geçmişin ayak izlerini bugüne taşırlar. 17. Bölüm. Çölün rüzgarları ve kumun dili. Çöl, sessiz gibi görünse de aslında sürekli konuşur. Onun dili, rüzgarın uğultusunda, kumun hareketinde, gecenin serinliğinde ve gündüzün kavurucu sıcaklığında gizlidir. İslam öncesi Arabistan'da yaşayan göçebeler bu dili anlamayı öğrenmişti. Çünkü rüzgarın yönü, kumun şekli, havadaki nem oranı, yaklaşan bir fırtınanın ya da serin bir gecenin habercisi olabilirdi. Rüzgar çölün en eski yol arkadaşıydı. Bazen hafifçe eserek kum tanelerini nazikçe savurur,
bazen de bütün gökyüzünü sarı bir perde gibi kaplayan kum fırtınalarına dönüşürdü. Göçebeler rüzgarın sesinden onun ne getireceğini anlayabilirdi. İnce bir ıslık gibi esen rüzgar, genellikle uzaklardan gelen serinliğin habercisiydi. Gürleyen, uğuldayan rüzgarsa, kum fırtınasının yaklaştığını söylerdi. Böyle zamanlarda çadırlar hızla sağlamlaştırılır, hayvanlar bir araya toplanır, insanlar yüzlerini ve ağızlarını örtüp beklemeye başlardı. Kumun dili, rüzgarın ellerinde şekillenir. Çölün yüzeyi, her gün yeniden çizilen bir harita gibidir. Dün düz olan bir alan, bugün dalgalı kum tepelerine dönüşebilir. Göçebe kılavuzlar, kumun renginden ve dokusundan, hangi yöne gidilmesi gerektiğini, nerede su bulunabileceğini tahmin ederdi. Açık sarı kum, genellikle kuru ve sert bölgeleri, daha koyu tonlarsa nemli alanları işaret ederdi. Kum fırtınaları çöl hayatının en zorlu sınavlarından biriydi. Gökyüzü bir anda kararır, rüzgar saatte onlarca kilometre hızla eser, kum taneleri deriyi yakar, gözleri kör edebilirdi. Böyle anlarda tek yapılacak şey, yere çömelip, yüzü örtüp ve fırtınanın geçmesini beklemekti. Fırtına dindiğinde ise çöl sanki başka bir yere dönüşmüş olurdu. Eski izler silinir, yeni yollar açılırdı. Bu yüzden çöl, hafızasını her gün yenileyen bir varlık gibiydi. Rüzgar aynı zamanda haberciydi. Uzaklardan gelen kervanların, yaklaşan hayvan sürülerinin ya da başka kabilelerin kokusunu taşıyabilirdi. Deneyimli göçebeler, rüzgarın getirdiği kokudan hangi bitkilerin çiçek açtığını, hangi hayvanların yakında olduğunu bile anlayabilirdi. Bu bilgi hem havcılık hem de hayatta kalma açısından değerliydi. Kumun dili yalnızca tehlikeyi değil, güzelliği de taşırdı. Gün batımında rüzgar hafifler, kum tepelerinin gölgeleri uzar, renkler altın sarısından kızıl kahveye dönerdi. Ay ışığındaysa kum gümüş gibi parlar, rüzgarın çizdiği desenler bir sanat eseri gibi görünürdü. Göçebeler bu manzarayı sessizlik içinde izler, çölün büyüsünü hissederdi. Çölün rüzgarları ve kumun dili, insanlara sabrı, dikkatli olmayı ve doğayla uyum içinde yaşamayı öğretirdi. Bu dili anlayabilenler, çölün sunduğu zorlukları fırsata çevirebilir, onun tehlikelerinden korunabilirdi ve belki de bu yüzden çölün ortasında yaşayanlar için rüzgar, yalnızca bir doğa olayı değil, eski bir dost, bazen de bilge bir öğretmendi. 18. Bölüm. Çölün sessiz misafirleri, vahşi hayvanlar. Çöl ilk bakışta boş ve ıssız gibi görünse de aslında kendi kurallarına göre yaşayan zengin bir vahşi hayata ev sahipliği yapar. İslam öncesi Arabistan'da göçebeler ve kervanlar bu sessiz misafirlerle aynı toprakları paylaşır, onların varlığını hem saygıyla hem de temkinle karşılarlardı. Gündüzleri kavurucu güneşin altında saklanan birçok hayvan, gece serinliğinde ortaya çıkar, çölün sessizliğini kendi ayak sesleri, kanat çırpışları veya hafif hışırtılarıyla doldururdu. Develer ve atlar, insanların evcilleştirdiği ve yolculukta kullandığı hayvanlardı. Ancak çölün gerçek sahipleri, vahşi doğanın özgür canlılarıydı. Arap yaban kedisi, ince yapılı ve çevik bir avcı olarak, geceleri fare, kertenkele ve küçük kuşların peşine düşerdi. Tilkiler, özellikle de çöl tilkisi, büyük kulaklarıyla hem ısıyı dağıtır hem de en ufak sesleri duyarak avını bulurdu. Bu hayvanlar, göçebeler için hem hayranlık uyandıran hem de bazen yiyecek stoklarına dadanan misafirlerdi. Yılanlar ve akrepler, çölün en dikkat edilmesi gereken sakinlerindendi. Gündüzleri kumun altında ya da taşların gölgesinde saklanır, gece avlanmaya çıkarlardı. Göçebeler, çadırlarını kurarken zemini dikkatle kontrol eder, ayakkabılarını giymeden önce içlerini silkerdi. Bir tedbirler, çöl yaşamının vazgeçilmez alışkanlıklarıydı. Kuşlar da, çölün sessiz misafirleri arasında önemli bir yer tutardı. Göçmen kuşlar mevsimlere göre çölü geçer, bazen vahalarda mola verirdi. Çöl kartalları ve şahinler, gökyüzünde süzülerek avlarını arar, bu görüntü göçebeler için hem doğanın gücünü hem de özgürlüğünü simgelerdi. Bazı kabileler avcılıkta bu kuşlardan yararlanır, onları eğiterek küçük avları yakalamada kullanırdı. Böcekler ve küçük sürüngenler, çöl ekosisteminin görünmez ama hayati parçalarıydı. Karıncalar yuvalarını kumun altına kurar, akşamüstü serinliğinde yiyecek arayışına çıkardı. Kertenkeleler, hızlı hareketleriyle hem avcılarından kaçar hem de böcekleri yakalayarak beslenirdi.
Göçebeler bu küçük canlıların davranışlarından hava durumunu tahmin edebilir, yaklaşan yağmuru veya fırtınayı sezebilirdi. Vahşi hayvanlar göçebeler için yalnızca tehlike değil, aynı zamanda işaret ve ilham kaynağıydı. Bir tilkinin izini takip etmek, bazen suya ulaşmanın yolunu gösterebilirdi. Kuşların göç yönü mevsim değişimlerinin habercisi olabilirdi. Bu yüzden çöl insanı hayvanları yalnızca gözlemlemez, onlardan öğrenirdi. Geceleri kervanlar konakladığında, ateşin ışığı vahşi hayvanları genellikle uzak tutardı. Ancak bazen meraklı bir tilki ya da aç bir çöl fidisi sessizce yaklaşır, insanların bıraktığı yiyecek kırıntılarını toplardı. Göçebeler bu anlara alışkındı. Çoğu zaman hayvanlara zarar vermez, onları çölün doğal sakinleri olarak kabul ederdi. Çölün sessiz misafirleri, bu toprakların dengesinin bir parçasıydı. Onlar olmadan çöl hem sessizliğini hem de canlılığını kaybederdi. Göçebeler bu dengeyi korumayı, doğayla uyum içinde yaşamayı bilirdi. Çünkü çöl hem insanın hem de hayvanın ortak yuvasıydı. Ve bu ortaklık binlerce yıl boyunca süren bir sessiz anlaşmaya dayanıyordu. 19. Bölüm Çölün Gizli Hazineleri, Tütsü ve Baharat Yolları. İslam öncesi Arabistan'ın en değerli ticaret damarlarından biri tütsü ve baharat yollarıydı. Bu yollar yalnızca malların taşındığı güzergahlar değil, aynı zamanda kültürlerin, inançların ve zenginliklerin buluşma noktalarıydı. Yemen'in güneyindeki verimli topraklarda yetişen tütsü ağaçları ve sakız veren bitkiler, dünyanın dört bir yanında aranan mallar arasındaydı. Özellikle olibanum ve mür gibi tütsüler, tapınaklarda, saraylarda ve zengin evlerinde kullanılır, hem dini törenlerin hem de günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olurdu. Bu değerli mallar, deve kervanlarıyla kuzeye doğru yola çıkar, Mekke, Yesrib ve diğer ticaret merkezlerinden geçerek Şam'a, oradan da Akdeniz limanlarına ulaşırdı. Yolculuk haftalar, bazen aylar sürerdi. Kervanlar çölün kavurucu sıcağına, kum fırtınalarına ve yağmacı kabilelerin saldırılarına karşı dikkatle ilerlerdi. Her durak hem dinlenme hem de ticaret için bir fırsattı. Bazı kabileler bu yolların güvenliğini sağlamak karşılığında kervanlardan geçiş ücreti alır, böylece hem ticaretten pay alır hem de siyasi nüfus kazanırdı. Baharatlarsa Hindistan ve Uzak Doğu'dan deniz yoluyla Yemen limanlarına gelir, oradan karayoluyla kuzeye taşınırdı. Tarçın, karanfil, karabiber, zencefil, bu baharatlar yalnızca yemeklere tat katmak için değil, aynı zamanda ilaç, parfüm ve koruyucu madde olarak da kullanılırdı. Zengin tüccarlar baharat ticaretinden büyük servetler elde eder, bu servetlerini gösterişli evler, değerli kumaşlar ve süslü silahlarla sergilerdi. Tütsü ve baharat yolları yalnızca ekonomik değil, kültürel bir etkileşim ağıydı. Bu yollar üzerinde farklı diller konuşulur, farklı inançlar yaşanır, farklı gelenekler paylaşılırdı. Bir kervan durağında Yemenli bir tüccarla Bizans'tan gelen bir seyyah aynı sofrada oturabilir, birbirlerinin yemeklerini tadabilir, hikayelerini dinleyebilirdi. Bu buluşmalar, Arak Yarımadası'nın kültürel zenginliğini besleyen en önemli unsurlardan biriydi. Tütsü, özellikle dini törenlerde önemli bir yere sahipti. Kabe'nin etrafında yapılan putperest ritüellerde tütsü dumanı göğe yükselir, tanrılara adak olarak sunulurdu. Baharatlarsa hem mutfakta hem de şifacılıkta kullanılırdı. Zencefil soğuk algınlığına, karanfil diş ağrısına, tarçınsa dindirim sorunlarına iyi geldiğine inanılırdı. Bu bilgiler tüccarlar aracılığıyla bir bölgeden diğerine taşınır. Böylece ticaret yalnızca mal değil, bilgi de taşırdı. Kervan yolları boyunca tütsü ve baharat ticareti öyle değerliydi ki bu mallar uğruna kabileler arasında çatışmalar çıkardı. Bir kervanı ele geçirmek yalnızca malları değil, aynı zamanda büyük bir serveti ele geçirmek anlamına gelirdi. Bu yüzden tütsü ve baharat yolları hem zenginlik hem de tehlike demekti. Gün batımında kervanlar konakladığında tütsü dumanı çadırların önünde yükselir, baharat kokuları yemeklerin buharına karışırdı. Bu kokular hem yorgun yolculara moral verir hem de çölün ortasında uzak diyarların hatırasını taşırdı. Tütsü ve baharat yolları çölün gizli hazineleriydi. Onlar olmadan Arabistan'ın ticari ve kültürel tarihi eksik kalırdı. 20. Bölüm Mekke'nin kutsal aylarındaki barış düzeni.
İslam öncesi Arabistan'da yılın belirli zamanları savaşın, kan davalarının ve kabileler arası çatışmaların durduğu, barışın hüküm sürdüğü dönemlerdi. Bu dönemlere kutsal aylar denirdi. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları Arak Yarımadası'nın dört bir yanında tanınan ve saygı gösterilen bu özel zaman dilimleriydi. Kutsal ayların en önemli özelliği bu süre boyunca kan dökmenin, saldırı düzenlemenin ve intikam almanın kesin olarak yasak olmasıydı. Bu yasak yalnızca dini bir kural değil, aynı zamanda ticaretin, hac ibadetinin ve kabileler arası ilişkilerin güven içinde yürütülmesini sağlayan bir toplumsal sözleşmeydi. Mekke bu barış düzeninin merkezindeydi. Kabe'nin kutsallığı şehrin bu aylarda daha da önem kazanmasına yol açardı. Uzak kabilelerden insanlar kutsal aylarda Mekke'ye gelir, hem ticaret yapar hem de dini ritüellerini yerine getirirdi. Kutsal aylar panayırların en yoğun olduğu dönemlerdi. Çünkü tüccarlar mallarını korkusuzca getirebilir, kervanlar güvenle yol alabilirdi. Bu barış ortamı Mekke'nin ticari gücünü artıran en önemli unsurlardan biriydi. Kutsal ayların başlaması kabileler arasında önceden duyurulurdu. Haberci kervanlar bu ayların yaklaştığını bildirir, herkes hazırlığını ona göre yapardı. Savaş halinde olan kabileler bile silahlarını bırakır, düşmanlarını gördüklerinde saldırmazdı. Bu, çölün sert kuralları içinde nadir bulunan bir güven duygusu yaratırdı. Göçebe kabileler bu aylarda daha uzak mesafelere seyahat edebilir, yeni ticaret anlaşmaları yapabilir, hatta evlilik yoluyla ittifaklar kurabilirdi. Kutsal ayların barış düzeni yalnızca savaşın durmasıyla sınırlı değildi. Bu dönemde hırsızlık, yol kesme ve diğer suçlar da büyük ayıp sayılır, cezaları ağır olurdu. Çünkü bu ayların amacı insanların güven içinde hareket etmesini sağlamaktı. Mekke'nin ileri gelenleri bu düzenin korunması için özel önlemler alır, şehre gelen misafirlerin güvenliğini sağlardı. Kutsal aylar aynı zamanda dini hayatın en yoğun olduğu zamanlardı. Kabe'nin etrafında yapılan tavaflar, putlara sunulan adaklar, kurban törenleri bu dönemde artardı. Kabileler kendi putlarını süsler, en değerli hediyelerini getirirdi. Bu dini yoğunluk Mekke'nin hem manevi hem de ekonomik merkez olma konumunu pekiştirirdi. Barış düzeni kabileler arası ilişkilerde de önemli bir rol oynardı. Kutsal aylarda yapılan görüşmeler çoğu zaman uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların çözülmesine vesile olurdu. Tarafsız kabileler arabuluculuk yapar, kan davalarının sona erdirilmesi için diyet miktarları belirlenirdi. Bu anlaşmalar kutsal ayların sağladığı güven ortamında yapılırdı. Gün batımında Mekke'nin sokakları tüccarların, hacıların ve ziyaretçilerin kalabalığıyla dolardı. Baharat kokuları, tütsü dumanları, şairlerin sesleri ve pazarlıkların uğultusu şehre canlılık katardı. İnsanlar bu barış günlerinin tadını çıkarır, çölün sertliğini bir süreliğine unuturdu. Kutsal aylar sona erdiğinde hayat yeniden eski düzenine dönerdi. Kabileler kendi topraklarına çekilir, bazen eski düşmanlıklar yeniden alevlenirdi. Ancak kutsal ayların sağladığı o kısa süreli barış insanların hafızasında hep özel bir yer tutardı. Çünkü o günlerde çölün ortasında bile güven, huzur ve birlik mümkün olabileceğini herkes görürdü. Final bölüm. Çölün sessiz tanıklığında yeni bir sabah. Gecenin serinliği yavaş yavaş yerini şafağın ilk ışıklarına bırakırken çöl yeniden uyanmaya başlıyordu. Ufuk çizgisinde beliren solgun pembe ve altın tonları kum tepelerinin kıvrımlarına yumuşak gölgeler düşürüyordu. Rüzgar hafifçe esiyor, gece boyunca soğuyan havayı tatlı bir serinlikle taşıyordu. Kervanlar çadırların önünde sessizce hazırlık yapıyor. Develerin boyunlarındaki çanlar hafif bir tınıyla yeni günün başladığını haber veriyordu. İslam öncesi Arabistan'ın bütün hikayesi işte bu sabah manzarasında saklıydı. Kabilelerin onur anlayışı, panayırların renkli kalabalığı, ticaret yollarının sessiz gücü, kutsal ayların getirdiği barış, göçebe hayatın zorlukları, çöl bitkilerinin şifası, vahşi hayvanların gölgede süren yaşamı, hepsi bu toprakların hafızasında yan yana duruyordu. Her kum tanesi geçmişten bir iz taşıyor, her rüzgar eski bir hikayeyi fısıldıyordu. Mekke bu sabah da her zamanki gibi uyanıyordu. Kabe'nin etrafında toplanan insanlar kimi ticaret için,
kimi ibadet için, kimi de sadece görmek ve hissetmek için oradaydı. Tüccarlar mallarını sergiliyor, şairler yeni dizilerini mırıldanıyor, çocuklar kalabalığın arasında koşuşturuyordu. Kutsal ayların getirdiği güven duygusu hala havada hissediliyor, farklı kabilelerden gelen insanlar aynı sokaklarda yan yana yürüyebiliyordu. Çöl, binlerce yıldır olduğu gibi hem sert hem de cömertti. Sertti çünkü dikkatsiz olanı affetmezdi, cömertti çünkü sabreden ve onun dilini öğrenen herkese hayat verirdi. Göçebeler, tüccarlar, şairler, savaşçılar hepsi bu toprakların öğrencisiydi. Rüzgar, kum, yıldızlar ve su hepsi öğretmen, hepsi rehberdi. Güneş yükseldikçe gece boyunca soğuyan kumlar yeniden ısınmaya başladı. Kervanlar yola koyuldu, deve ayaklarının izleri sabahın taze kumuna işlendi. Bu izler günün ilerleyen saatlerinde rüzgarla silinecek, yerini yeni yolculukların izleri alacaktı. Tıpkı hayat gibi çölde sürekli değişiyor ama özünde hep aynı kalıyordu. Ve belki de bu hikayenin asıl özü buydu. Zaman geçer, kabileler değişir, ticaret yolları kaybolur ama çöl hep orada kalır. O hem geçmişin hem de geleceğin sessiz tanığıdır. Onun üzerinde yürüyen herkes, ister farkında olsun, ister olmasın, bu büyük hikayenin bir parçası olur. Şimdi yeni bir gün başlıyor. Ufukta ilerleyen kervanlar belki de yarının hikayelerini taşıyor.